Herkese merhaba efendim. Bugün yine önemli haftanın sağlık önemli haberleriyle birlikteyiz. 15 saniye sonra başlıyoruz. Evet, hemen bakalım bu hafta neler var? Birincisi organik gıdalarla ilgili markete gittiğinizdeki organik gıdalar gerçekten yararlı mı? Kan şekeriniz arttıkça, hemoglobin A1C'niz yükseldikçe vücudunuzda hangi değişiklikler oluyor? Yeni zayıflama ilaçları hem dünyada hem Türkiye'de bildiğiniz gibi kullanıyor. Onunla ilgili çok önemli bir araştırma yayınlandı. Onun sonuçları bir hayal kırıklığı mı yaratıyor? Onu konuşacağız. Bir de çocuklarla ilgili de bu ilaçların kullanılabileceğine dair bir, araştırma yayınlandı. Ona da bir göz atacağız. Beyin fonksiyonlarını artıran bir vitaminden bahsedeceğiz. Metforminle ilgili yaşlanmayı yavaşlatabilir. Kanserle ilgili geçen hafta söylemiştik. Bu sefer de yaşlanmayı daha önce de, bu tür, araştırmalar vardı. Yine başka bir araştırma var. Uzun ömürle ilgili 60 ilaç denendi. Amerika'da zaten bununla ilgili bir kuruluş var. Ondan bahsedeceğiz, hangilerinin etkilerine bulunduğuna dair. İşte hayatınızda saklanan gizli narsistleri nasıl tespit edebilirsiniz? Kuru erik, gibi birtakım haberleri sizlerle beraber konuşacağız. Şimdi hemen başlayalım. Birincisi organik gıdalar. Şimdi organik gıdalar marketlere girdiğinizde organik gıdalar diye bir bölüm var. Organik tarım nedir? Organik gıdaları nasıl üretiyoruz? Organik tarım, bu sentetik kimyasallar var. Sentetik kimyasallar, gübreler, pestisitler, bu böcek ilaçları, genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılmadan yapılan tarımsal bir yöntem. Bu yöntemde işte doğanın kendi döngüsüne yani doğaya, tabiata uygun bir üretim yapılmaya çalışılıyor ve biyoçeşitlilik korunmaya çalışılıyor. Organik tarım toprağın doğal yapısını koruyarak doğal gübreler ve biyolojik mücadele yöntemleri kullanılarak zararlılarla başa çıkmayı hedefliyor. Şimdi, gerçekten bu ilaçlar faydalı mı, değil mi? Yani bunları seçelim çünkü fiyatları da diğerlerinden çok daha fazla. Bunları seçelim mi, seçmeyelim mi? Bu Fransa'da yapılmış bir, araştırma. Fransa'da, işte, 70.000 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada organik gıda tüketenlerin kanser riskini %25 oranında azalttığı görüldü. Bu özellikle menopoz sonrası meme kanseri ve lenfoma riskinde belirgin bir, düşüş gösteriyor araştırmaya göre. Eee, Ancak kanser riskiyle ilgili başka, faktörler de var, bildiğiniz gibi. Diğer taraftan yine, obezite ve kilo kontrolüyle ilgili de, olumlu etkilerinin olduğu, yani obeziteyi biraz azalttığına dair, Fransa'da 3 yıl süren bir, araştırma. Fransa'da da bildiğiniz gibi organik tarım, önemli derecede yükselişte. Kalp damar sağlığını, etkiliyor mu? Organik gıdaların tüketimi tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini de azaltabileceği gösterilmiş. Organik gıda tüketenlerde %35 oranında daha az diyabet riski taşıdığı belirlenmiş. Ayrıca organik sebze tüketen hamile kadınların gebelik diyabeti ve gebelik hipertansiyonu gibi bu tür hastalıklara riskinin de azalttığı gösterilmiş. Şimdi evet, ben de aslında bakıyordum bu organik ürünlere. Yani Türkiye'de, organik, tarım gerçekten düzgün yapılıyor mu açıkçası bilmiyorum. Yani o tür bir, araştırmam yok. Gıda mühendisleri bunları çok daha iyi bilirler, nasıl üretildiğine dair. Ama şimdi pahalı bir, ürün var. Belki de 2 katı, fiyatı organik gıdaların, fiyatı biraz daha pahalı. Onları almaya gerek var mı? Şimdi zenginlerin, yani üst düzey zenginlerin tamamen odaklandığı şey daha fazla nasıl uzun yaşayabiliriz ve bu tür, organik gıdaları tüketmekle ilgili vardır bir bildikleri diyoruz. Bu araştırmada bu bildiklerinin bir göstergesi olduğunu söylüyor. Yani sonuç olarak organik gıdalar kanser, obezite ve diyabet riskini azaltıyor. Aslında, çevre dostu da bir, alternatif. Ancak verim kaybı, yani biraz daha az ürün, üretiliyor. Onunla ilgili genel bir araştırma var. Şimdi gelelim bu arada, katıl, süper teşekkür, yayını beğenmeyi ve kanalı takip etmeyenler varsa da, takip ederseniz
önemli bizim için. Niye? Daha fazla insana ulaşıyoruz. İşte haftada işte 8-10 tane araştırma, bilimsel araştırmayı sizlerle paylaşıyoruz. Bu bilimsel araştırmaları zaten son bilimsel araştırmalar. Son bir hafta içinde yapılmış bilimsel araştırmalar bunlar. Bunların daha fazla insana ulaşmasını sağlarsınız. En azından bir beğeni atarsanız. Bu arada yorumlarda yine en azından birkaç yorum yazarsanız, düşüncelerinizi yazarsanız, hangi konuları işlememiz gerektiğini yazarsanız da seviniriz. Şimdi kan şekeri vücudumuzda arttıkça şekerle ilgili zaten zararlı olduğuna dair birçok şey burada belirtiyoruz. Gerçekten şekerin, kan şekeri, bu hemoglobin A1C nedir? 3 aylık kan şekerini gösteren en iyi belirteç. İşte diyabet hastaları burada daha iyi bilir. Bu kan şekeri seviyelerinin vücut kompozisyonunu, vücuttaki organları nasıl değiştirdiğine dair tomografiyle bir şey yapmışlar. Yani kan şekeri, hemoglobin A1C'si yüksek olanlar, hangi değerde olanların işte karaciğerini, diğer organlarının ölçümü, kas kompozisyonlarını falan hepsini ölçerek bir araştırma yapılmış. Güzel bir araştırma. Bu yeni kan şekeri kontrolünü gösteren bu hemoglobin A1C seviyeleri arttıkça vücudumuzda da önemli değişiklikler meydana geliyor. Araştırma kadınlarda kan şekeri seviyesi yüksek olan kişilerde visceral yağ dokusu. Visceral yağ dokusu ne demek? Bizim en korktuğumuz yağlanma visceral yağlanma. Yani göbek çevresindeki yağlanmaya biz visceral yağlanma diyoruz. Göbek çevresindeki yağlanma neden tehlikeli? Çünkü işte karaciğer, pankreas, diğer organlarımızla ilgili etrafını yağ kapladığı için organların çalışması ile ilgili problem yaratıyor. Burada visceral yağ dokusu dediğimiz şeylerde %53 oranında artırıyor. Yani en korktuğumuz yağlanmayı %53 oranında artırıyor. Bu önemli bir oran. Diğer taraftan işte böbrek hacmini %22, karaciğeri %24 oranında artırıyor. Ama karaciğer yoğunluğunu da %6 oranında düşürüyor. Yani azaltıyor. Bu değişiklikler yüksek kan şekeri seviyesinin ciddi fiziksel etkiler yarattığını ortaya koyuyor. Yani bu ne demek? Diyabette varsa, obeziteniz varsa kan şekeri seviyenizi daha düzgün bir şekilde olması lazım. Bu arada kargocu geldi. Kargocu da kızım tıp fakültesi kazanmıştı. Onun bir telefonla hemen isterseniz hemen söyleyeyim. Alo. Alo. Aşağı bırakırsanız sevinirim. Çok sağ olun. Teslimat kodu. Kusura bakmayın. 6394. Sağ olun. Sağ olun. Bizim kız da tıp fakültesini kazandı. Onun kitapları geldi. Bir sürü kitap aldık işte. Sabotta Atlas'ını falan aldık. Onunla ilgili şey geldi. Onu da eklemeyelim dedi. Şey yapmayalım dedik. Şimdi kan şekerini bir şekilde daha düşük bir seviyede tutmamız lazım. Yoksa organlarımız mahvoluyor diyebiliriz. Şimdi gelelim ana konumuza. Ana konumuz nedir? Yeni kilo verme ilaçları. Şimdi yeni kilo verme ilaçları bildiğiniz gibi Avrupa'da çok yaygın, Amerika'da çok yaygın. Hatta bunların o kadar çok yaygınlar ki önce diyabet için çıkarılmışlardı. Diyabet hastaları bulamaz oldular. Daha sonra bunların bir sürü şeyleri, fasonları mesela Türkiye'de de ara sıra haberlerde görüyorsunuzdur. Bunların şeyleri çıktı, fasonları çıktı yani sahteleri çıktı. Şimdi genel anlamda bu yeni kilo verme ilaçları nasıl çalışıyor? Burada ben ticari isimlerini kullanmıyorum. Sadece etken madde isimlerini kullanıyorum. Semaglütit ve liraglütit diye 2 ilaç var. Birçok ilaç var da bunlarla ilgili araştırma. Bunlar GLP-1 diye bir hormon var. Bunu artırıyor. GLP-1 hormonuna benzer etki yapıyor. Bu GLP-1 hormonda ne yapıyor? Yemeklerden sonra pankreastan insülin salınımını artıran bir hormon ve kan şekerini kontrol ediyor. Ayrıca mide boşalmasını yavaşlatıyor.
iştahı baskılıyor, kilo kaybını sağlıyor. Genel olarak böyle bir şey. Peki bunlar, hangi FDA'den hangi onayı aldılar? İşte tip 2 diyabette kullanılıyorlar. Obezite ve kilo yönetiminde, kullanıyorlar, bu 2 ilaç. Hatta, liraglütit kardiyovasküler risk azalması ile ilgili, yani kalp hastalıklarının riskini de azaltıyor. Bu yeni zayıflama ilaçlarıyla ilgili neredeyse her gün mutlaka bir çalışma çıkıyor. Bu çalışmada neler var? İşte böbrekleri koruduğu, beyni koruduğu, karaciğeri koruduğu, kalbi koruduğu ile ilgili, Alzheimer'ı önlediğine dair, hatta uzun ömürlülükle ilgili de, yani kilo verdirdiği için bununla ilgili birçok çalışma çıkıyor. Ama şimdi ben genel olarak bu, yani bir ilaçla kilo vermeye genel anlamda bildiğiniz gibi karşıyız. Tabii ki mesela morbid obezite dediğimiz, yani body mass indeksi 30'un 35'in üzerindeki hastalarda, tehlikeli bir, yani obezite kansere yol açıyor, metabolizmayı alt üst ediyor. Obezite bir hastalık olarak tanımlandı. Bununla ilgili morbid obez hastalarda, yani obezitesi yüksek olan hastalarda, işe yaradığına dair birçok bilimsel araştırma var. Ama şimdi bakın, aşağıda gördüğünüz bu, JAMA'da yayınlanmış, bugün 21 Eylül, işte 13 Eylül'de yayınlanmış bir, çalışma var. Bu çalışmada da Cleveland Clinic'ten, yani gerçekten kaliteli, bir üniversiteden, hastaneden uzmanlar 4.000 obez kişinin tıbbi kayıtlarını inceliyor. Yani bir iyi bir dergide yayınlanmış, iyi bir, hastanedeki araştırmacılar tarafından yayınlanmış. Üçüncüsü de 4.000 kişi, yani gayet yeterli bir, araştırmayı yapılmış. Bu araştırmadaki sonuçlar ne bulunmuş? Yani ne kadar azaltıyor? Şimdi, semaglutid kullananlarda bir yıl içerisinde ortalama %5, yani kilosunun %5'ini veriyor. Yani 100 kiloysanız veya bunlar biraz daha obez kişilerde kullanılıyor. İşte 150 kiloysanız kaç kilo vermiş oluyorsunuz? 7,5 kilo vermiş oluyorsunuz bir yılda. Liraglütit kullananlarda da %2,2. İşte benim hayal kırıklığı dediğim şey bu, %2,2'sini kaybediyor. Yani 150 kiloluk bir kişide 5 kilo kaybediyorsunuz. Yani, bununla ilgili birçok daha, yöntem varken bunu kullanır mısınız? Bir soru işareti. Bu yüzden hayal kırıklığı. Bir de bu ilacı bırakmalar çok fazla. Neden bırakıyorlar? Bir kere, hastanın önemli bir kısmı ilaçları düzenli olarak kullanmaya eee, bırakma eğiliminde. Bir, ilaçların maliyeti yüksek. 2, yan etkileri var. Özellikle hangi yan etkileri var? Pankreatit yapabiliyor, ağır bir hastalık. Hipoglisemi dediğimiz ağır hipoglisemi atakları, yapabiliyor. Böbrek sorunları nadir olarak, yapabiliyor. Tiroid tümörleriyle ilgili hayvanlar üzerinde yapılan bir, çalışmada tiroid tümörü oluşturduğuna dair birtakım şeyler var. Alerjik reaksiyonları olabilir. Mide yani bulantı, kusma, ishal, kabızlık, karın ağrısı en sık bildirilen bunlar yan etkiler. Bu yan etkiler var. İlaç pahalı. Eee, Bunu kullandığınızda da çok iyi bir etki beklersiniz. Bu kadar yan etki var. Yan etkilerden sonra birçoğu bırakıyor. Pahalı bir ilaç ama %2,2 oranı bence bir hayal kırıklığı. O yüzden ama bu ilaçlarla ilgili de dediğim gibi her gün bir çalışma var ama bu ilaçların, reklam bütçesi de, bazı yerlerde işte bir iki üç tane bu ilaçlardan, zayıflama ilaçlarının iki üç tanesinin reklam bütçesinin $1 milyar olduğuna dair de bir, nisan ayında bir haber, okumuştum. Yani bu sadece, reklam bütçesi şeye gitmiyor, işte reklamlara gitmiyor. Yani bilimsel çalışmalara falan da, gidiyor gibi bir, durum var maalesef. O yüzden, biz her zaman ne diyoruz? Yani egzersizi olmadıktan sonra, kalori kısıtlamasını yapmadıktan sonra kilo vermenizin de bir anlamı olmaz. Bir de, bu ilaçlarla ilgili en büyük sorunlardan bir tanesi, şimdi ben diyelim ki bu ilacı kullanmaya başladım. Param yetmedi, 6 ay sonra kestim, aynı kiloyu geri alıyorum. Yani bu da bilimsel araştırmalarca tespit edilmiş. O yüzden, bununla ilgili de belki bu hatırlatmayı, yani bu ilacı kullanacaklar için de bu hatırlatmayı yapmak lazım.
Aralıklı açlık dediğim şey belki çok çok daha etkili, bunlardan. Yani yaşam tarzınızı düzenlemedikçe herhangi bir ilaç kullanarak kilo vermeniz ve bu kiloyu korumanız çok mümkün değil. Yaşam tarzı değişikliği, lazım maalesef. Maalesef diyorum çünkü yaşam tarzı da çok zor değiştiriliyor. O yüzden bu ilacı kullananlarla ilgili de, bunu, söylemiş olalım. Gerçekten, bu da bir, hayal kırıklığı, oldu benim için. Şimdi gelelim bir, diğer araştırmaya. O araştırmada, neler var? Şimdi yine aynı, ilaçlarla ilgili. Bunlar GLP-1 agonistleri veya GLP-1 mimetikler diye denilen, ilaçlar. Bununla ilgili yine geçtiğimiz haftalarda bir araştırma daha yayınlandı. İşte 6 ila 11 yaş arası çocuklarda liraglütit kullanımı vücut kitle indeksinde azalmaya neden oldu diye bir, şey kullanıldı, araştırma var. Şimdi çocuklarda obezite gerçekten çok arttı. Özellikle Türkiye zaten obezitenin en fazla arttığı, ülkelerin başında geliyor. Avrupa ülkelerinin başında geliyor. Eee, Çocuklardaki obezite ileride işte kalp hastalıkları, diyabet, diğer birçok hastalıkların hatta kanserlerin de nedeni olabilecek seviyede tehlikeli. O yüzden çocuklardaki bu obeziteyi de önlemek lazım. Şimdi etik tartışmalar var. Yani tamam bu ilaçlar çocuklarda verilmeli mi? 12-17 yaş arasındaki, bu arada, işte o son yapılan araştırma dediğim 6-11 yaş arası çocukların %46'sında, vücut ağırlığının, body mass indekslerinden %5 veya daha fazla azalma, gözlenmiş. Yani çocuklarda da, kısmi olarak etki gösteriyor bu ilaçlar. Peki bu ilaçları çocuklara vermek gerekir mi? Bu tartışma bu. Şimdi çocuklarda anti-obezite ilaçlarının kullanımını, bazı uzmanlar diyor ki bu ilaçlar yalnızca kilo kaybına odaklanmak yerine çocukların genel sağlık durumuna bakılarak karar verilmesi lazım. Ailelerin kilo temelli baskılarla çocuklara, yani kilolusun demek yerine çocukların sağlığını ön planda tutacak, bir şeyler lazım. Artı bu ilaçların çocuklarda uzun dönem etkileri bilinmiyor. Benim açımdan da bu sorun bir çocuğa, ilaç vererek tabii ki şimdi yine obezitenin ağır, olduğu çocuğun hayatını devam ettirmekte problem yaşadığı dönemlerde bu düşünülebilir ama bu ilaçlar evet, çocuklarda da kullanılabilir dediğinizde hafif kilolu olduğunu hisseden çocuklar bile bunları kullanabilir. Maalesef ilaç kullanımında bu kadar, yeteneksiziz. O yüzden, bu ilaçların bence çocuklara ilaç olarak verilmesi doğru değil. Çocuklarla ilgili zaten, en büyük sorun hareketsiz kalmaları. Hareketsiz kalmaları dediğimizde de evlerinde immobil bir hayat, yani bilgisayar, tablet başında immobil bir hayat yaşıyorlar. Onları değiştirmek lazım. Şimdi bu ilacı kullananlar da, sürekli kullanmak zorundalar. Yani çocukluktan başlayıp ölene kadar bu ilacı kullanmak da zaten çok saçma. Zaten ailenin bütçesi de yetmez. Yani tüm dünyadaki %99 ailenin buna bütçesi, yetmez. O yüzden, bunu da bir, tartışma olarak da açmış olalım. Bence, çocuklarda verilmesi sakıncalı diye, söylüyoruz. Şimdi beyin fonksiyonlarını artıran bir vitamin. Yeni bir araştırma yeterli miktarda B12 vitamini yani riboflavin tüketimi ileri yaşlardaki bireylerde beyin fonksiyonlarını koruyor, bilişsel performansı artırıyor. Şimdi yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte bu bilişsel zayıflama, Alzheimer gibi sorunlar çok çok daha ön plana, geçmeye başladı. B12 vitamini alımının yaşlı bireylerde bunu düşürüyor. Şimdi B12 diyorum, B2 vitamini, 12 ile karıştırmayın. B2 vitamini araştırmalarda 60 yaş üzeri 2.800 kişide B2 vitaminin alımını inceliyor ve gerçekten B2 vitamin antioksidan, antiinflamatuar özellikleri sayesinde beyin sağlığını koruyor. Normalde B2 vitamini ile ilgili ben bir de son araştırmalara bakayım dedim. Ne var? Şimdi enerji metabolizması için B2 vitamini çok önemli. Yağların, karbonhidratların, proteinleri aldığımızda
bunu enerjiye, ATP'ye dönüştürme sürecinde kritik bir, yani kilit bir rol oynuyor. Eğer B2 vitamininiz eksikse bu yağlar, karbonhidratlar, proteinler enerjiye dönüşmediği için bir yorgunluk, 2 zayıf metabolik fonksiyonları hissedersiniz. Antioksidan aktivitesi mesela glutatyonu yeniliyor. O damarlardan glutatyon almak yerine işte B2 vitamininize de baktırmanız lazım. Başka bir araştırmada da migreni önlediği, çeşitli araştırmalar migreni önlediği yüksek dozlarda, genellikle günde 400 miligram B2 vitamininin migreni önlemede etkili olduğu belirtilmiş. Göz sağlığı ile ilgili şöyle bir uyarı var. Riboflavin eksikliği katarak gelişme riskini artırabiliyor. Özellikle biraz daha yaşlı bireylerde. Belki B2 vitaminine mutlaka baktırmak lazım. Çünkü katarak, Alzheimer gibi bu saydığımız hastalıklar biraz daha yaşı geçmiş kişilerde söyleniyor. Yine anemiyi önleme potansiyeli var. Çünkü B2 vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretiminde demirin uygun şekilde emilmesi ve kullanılmasında rol oynuyor. B2 vitamini eksikliğinde, özellikle diyetle B2 vitamini alımı zayıf olanlarda anemi olması daha fazla görülüyor. Cilt sağlığı için de önemli. Mesela bu B2 vitamini az olan kişilerde stomatit dediğimiz böyle ağız köşesinde çatlaklar olur, dermatit olur, şişmiş dil olur, glosit diyoruz, şişmiş dil olabilir. Bunları da araştırmalar bu B2'nin doku onarımını ve kollajen üretimini destekleyerek sağlıklı cilt olmasına yardımcı olduğunu da gösteriyor. Şimdi başka ne var? Kardiyovasküler sağlıkla ilgili, kalp sağlığıyla ilgili de önemli. Hamilelikte de önemli B2 vitamini. O yüzden B2 vitamini de bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi metforminle ilgili şeye geçelim. Şimdi ben metformin ucuz bir ilaç. 40-50 yıldır veya belki de 60 yıldır kullanılan bir ilaç. Yan etkilerini bildiğimiz bir ilaç. Bunun da yan etkileri fazla. Birçok insan kullanıyor. Yani kullandığında sindirim sistemiyle ilgili problemler olduğu için kesiyorlar. O yüzden şimdi metforminin yaşlanmayı yavaşlatabildiği uzun ömürle ilgili daha önce yapılmış klinik çalışmalar var. Hayvan çalışmaları da var, insan çalışmaları da var. Bu araştırmada da maymunlarda beyin ve diğer organların biyolojik yaşlanmasını yavaşlattığı gözlenmiş. Araştırma bu ilaçların insanlarda da yaşlanmayı geciktirme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi genellikle metformin tip 2 diyabet hastalarında ilk önerdiğimiz, ilk yazdığımız ilaçlardan ama tip 2 diyabette kullanılmasının ötesinde çok daha işte kanser, kalp hastalıkları, yaşlanma gibi alanlarda da etkili olabileceğini göstermiş. Bu aralar metforminle ilgili de çok fazla araştırma geliyor. Herhalde bu GLP-1 agonistleri çok yükseldiği için metforminle ilgili de araştırmalar yapıyorlar. Ama metformini tüm ilaç firmaları üretebilir. Veri korumasından normalde işte bir ilacı çıkardığınızda 15 yıl boyunca sadece bir ilaç, o ilacı ilk üreten firma üretebiliyor. Ama 15 yıldan sonra tüm ilaç firmaları üretebiliyor. Metformin böyle bir ilaç. Metformin yaşlanmayı önlemek için nasıl çalışıyor? Bu NRF2 proteini dediğinden bir protein var. Antioksidan koruma sağlayarak sinir hücrelerinin yaşlanmasını azaltıyor. Daha önceki çalışmalarda da fare deneyleri vardı. Bu farede yapılan şeylerde metforminin yaşlanmayı azalttığı, yani yavaşlattığı gösterilmişti. İnsan verimlerde de tip diyabetli insanlar üzerindeki gözlemlerde de diyabet tedavisinde uzun yıllarda kullanılan bu metforminin hastaların genel sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterdiği, diyabetli bireylerde kalp hastalıkları ve kanser gibi yaşla ilgili hastalıkları daha düşük oranda görüldüğünün gözlemlendiği bir de TIME çalışması var. Targeting Aging with Metformin diye. Bu çalışmada da 65-79 yaş arasındaki 3000 katılımcı da 6 yıl boyunca izlenmiş. Amaç metforminin yaşlanma süresini daha iyi anlamak.
burada metforminle ilgili gayet iyi bir ilaç. Ama şimdi bunu kafanıza göre kullanmamanız lazım. Yani doktorun önerisi olmadan kullanmak sakıncalı bu metforminle ilgili. Onu da belirtelim. Bu araştırmada da maymunlar üzerinde yapılan bu çalışmada da 6 yıl uzattığı, yaşamı uzattığı gösterilmiş. Şimdi başka bir şey var. Onu da söyleyelim. Şimdi bu şöyle bir size ben başka bir şey açayım. Yani bu Amerika'da bu işlerle ilgili şunu kapatalım. Bir web sayfası açacağım size. Bu web sayfası. Şimdi görüyorsunuz galiba bu web sayfasını. Şöyle. Bu Amerika'nın işte İTP programı, Ulusal Gençleştirme Programı. Bu İTP farelerde yaşam süresini ve uzatan ilaçları belirlemek için tasarlanmış bir program. Bu desteklenen müdahaleler denilen yere başladığımızda 60'tan fazla ilaç var. Yani bunlar yaşlanma süresini uzatır mı diye insanlar Amerika'da çalışmalar yapıyorlar. Bu ilaçlar mesela aspirin var gördüğünüz gibi bunların içerisinde. Rapamisin var, resveratrol var, simvastatin var, kurkumin var, yani zerdeçal var, green tea var, yani yeşil çay var, bir takım akarboz diye bir ilaç var. Buraya başvuruyorsunuz. Bu ilaçlar yaşlanmayı azaltır diye burada da araştırmalar yapılıyor değer bulunursa. Mesela balık yağı var, fish oil, Türkçe, bunun da Türkçesini şöyle açalım. Balık yağı var. Metformin var bunların içerisinde. Beraber kullanılan. Bu ilaçların tamamı aspirin bak birkaç çalışma başlanmış. Minosiklin var. Yani bir sürü bunlarla ilgili mesela kaptopril var. Bu da tansiyon ilacı. Bunların hepsi tamamı yaşlanmayı bunlarda devam ediyor çalışmalar. Yaşlanmayı önler mi diye bir Amerika'da yürütülmüş bir proje. Bunun sonucunda ne çıkıyor? Şimdi Viagra da mesela Viagra ile ilgili de uzun yaşamı sağlayabileceğine dair bir takım veriler var. Ama umut vaat edenler içerisinde rapamisin var, metformin var, kanaflifozin var, bir de 17 alfa östradiol var. Şimdi metforminle ilgili hatta 5 milyon dolar lazımmış. Onu daha tam bulamamışlar. Ona tekrar çalışmasını yapılacaklar. Ama hangileri etkisiz bu şeyin içerisinde? Popüler takviyelerden ellozin, mitokü, balık yağı, bu zerdeçalın aktif maddesi olan kurkumin farelerin ömrünü uzatmamış. Hatta üzüm ekstresi resveratrol, ben de çok umutluydum bundan. Resveratrol bile uzun ömürle ilgili çok bir etki yaratmadığına dair bir araştırma bu söylediğim şeylerde. Genel anlamda yani yaşlanmayı artırıcı, yaşlanmayı önleyici ilaçlar üzerinde çok fazla çalışma var. Bunlar daha da fazla artıyor. İşte longevity, uzun yaşam falan gibi bazı bildiğiniz gibi ünlü insanlar var. Bunlar şunlarla uzun ömürlülerle ilgili birçok saçma sapan ilaçlar falan satıyorlar, bir şeyler satıyorlar. Ama genel anlamda ben burayı takip ediyorum ve buradaki bilimsel sonuçlar böyle çok basit olarak da bu yaşlanmanın azaltılmayacağına da yani önlenmesiyle ilgili sadece 3-4 ilacın bu konuyla ilgili etkili olduğunu gösteriyor. Bu arada Havelmak serisine buradan tekrar teşekkür ederim. Sponsorumuz bize bilimsel yayıncılığa destek veren MAK serisine, magnezyum serisine, bildiğiniz gibi MAK kompleksi var, MAK aktif var, MAK advanced var. Bunlara da tekrar teşekkür etmiş olalım. Son bir iki haberimiz kaldı. Bu sefer herhalde zamanında bitireceğiz. Günlük kuru erik tüketiminin doğum kontrol hapı kullanan genç kadınlar derken 18-25 yaş arası genç kadınlarda yapılmış bir çalışma.
Günlük kuru erik tüketiyorsanız, önümüzde kış var ve kuru erik tüketiyorsanız ve doğum kontrol hapı kullanıyorsanız kemik kaybına bağlı, kemik kaybını azaltabileceği gösterilmiş. Çünkü doğum kontrol haplarının özellikle kemik kaybına yol açtığı ile ilgili birçok çalışma var. 50 gram yani bir avuç kuru erik tüketen kişilerde 12 ay gözlenmiş ve radius dediğimiz bu el bileği kemiklerindeki mineral yoğunluğunu önemli ölçüde artırdığı gözlenmiş. Yani meyve sebze tüketimini zaten biz her zaman destekliyoruz. Şimdi kuru meyvelerle ilgili genel anlamda şöyle bir insanların kafasında şöyle bir soru işareti oluyor. Ne diyorlar? Hocam şekerim yükselir o yüzden almasam mı işte falan gibi. Tabii ki 1 kilo tüketmeyeceksiniz. Ama kış aylarında kurutulmuş onlar şimdi kurutulmuş meyveler de çok moda. Onların nasıl kurutulduğunun yani içerisine koruyucu madde katıyorlar mı? Muhtemelen katıyorlar. Ama ben en iyi kurutulmuş meyve ve sebzelerin yazın memleketinize gittiğinizde öyle bir imkanınız varsa kendiniz kurutmasını. Yani nanenizi, maydanozunuzu falan bunların hepsini, eriklerinizi mesela ben vişne kurusuna bayılırım. Bunları kendiniz kurutup, güneşte kurutup yerseniz çok daha iyi olur. Kuru erik kemik bütünlüğü için önemli olan K vitamini, mineraller, fenolik bileşikler ve lif açısından zengin bir meyve. O yüzden bu daha önce bunu sadece işte o 25 yaş kişiler değil de menopozdaki kişilerde de kullanılması daha önceki bir çalışmada var. Onunla ilgili de söyleyelim. Kadınlar değil sadece erkekler de yesin bu kuru eriği. Kayısı da olabilir. Şimdi gelelim narsistlere. Şimdi hayatımızda hepimizin narsistler var bildiğiniz gibi. Yani birçoğunuz rastlamışsınızdır narsistlere. Belki de kendiniz narsistsinizdir. Ben bazen kendim de düşünüyorum acaba narsist olabilir miyim diye ara sıra aklımdan geçiyor. Şöyle bakıyorum şimdi narsistlerde mesela empati yeteneğinin olmaması lazım. Ben de empati yeteneği var. Onu keşfetmiş bulunuyorum. Yani birçok olayda da yaşadığım için, hayatımda da yaşadığım için empati eksikliği bende yok. O yüzden narsist tanısından kendimi böyle biraz uzaklaştırıyorum. Şimdi son zamanlarda yapılan araştırmalar, şimdi narsizm bir gösterişli hali var. İkincisi de bir gizli narsistler var. Yani savunmasız bir gizli narsist türü olduğunu ortaya koyuyor son araştırmalar. Bunlar işte yani normalde narsistlerin özellikleri neler? Kendini aşırı beğenmişlik. Mesela bende yok. Biraz hafif var. Empati eksikliği bende yok. Empatim tam. Eleştiriye tahammülsüzlük. Hepimiz eleştiriye tahammülsüzüz ama bende de var ama bu narsistik seviyede değildir. Manipülatif davranışlar yani başkalarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme eğilimi. Mesela bende yok. Bencillik ve haklılık duygusu olur narsistlerde. Başkalarının sınırlarını veya ihtiyaçlarını dikkate almadan her şeyin kendi çıkarlarına hizmet etmesi. Bende yok. Fırsatçılık, narsistler ilişkilerini ve etkileşimlerini yalnızca kendilerine fayda sağlayacak şekilde kullanma eğiliminde. O da bende yok. İlişkilerde yüzeysel yaklaşımlar, yani derin ve samimi ilişki kurmakta zorlanıyorlar falan gibi. Evet şu anda ben de anladığım kadarıyla narsist değilim. Şimdi bir de savunmasız yani gizli narsistlerin de özellikleri şu. Şimdi ben de bu araştırmayı okunca hayatımda gizli narsistler olduğunu anladım. Kimler olduğunu söylemeyeyim ama eleştiriye tahammül edemezler bu gizli narsistler. Ve başarısızlık korkusuyla yaşarlar. Bu araştırmalar bu kişilerin toplum içinde yeterince takdir görmediklerini düşündükleri için kendilerini geri çektiklerini gösteriyor. Yani mesela sınava giriyorsun, sınavı gayet iyi geçmiş ama diyelim ki çok iyi geçmiş ama az yaptım diyorsun. Daha sonra büyüklenmeci olacak. Bence biraz belki gizli narsistik olabilir bende. Şimdi o da kendilerini geri çekiyorlar toplumlardan. Yani toplumun içinde olmak ve onların bazen küçük düşmelerini sağlamak onları çok korkutuyor. Normal narsistlerde bu yok. Küçük düşseler de fark etmiyor onlar için.
Ama bunlarda bu zorluyor. Bu da onlarda yüksek stres ve utanç duygusuna yol açıyor. Mesela gizli narsistleri nasıl, tanıyabilirsiniz? İş ortamında, genellikle sinsice hareket ediyorlar. Bu örneğin bir toplantıda patronunuz sizi övdüğünde narsist iş arkadaşınız yüzünüze karşı mutlu olduğunu söyleyebilir. Ancak arkanızdan sizin, katkılarınızı küçümser ve kendi rolünü abartarak anlatabilir. Böyle insanlar var hayatınızda bildiğim kadarıyla. Eee, özellikle yani devlette de var, özel sektörde de var. Mesela romantik ilişkilerde de gizli narsistler sorun yaşayabilir. Şimdi normal gösterişli narsistler sürekli daha iyisini ararken bu gizli narsistler daha fazla ihtiyaç duyar ve kontrolcü olabilir. Normal romantik ilişkilerde. İlişkilerde sık sık manipülasyon yaparak sizi kendilerine bağımlı hale getirmeye, çalışırlar. O yüzden bunlar, yani, hayatımızda düşündüğümüzde şimdi şöyle de bir sorun var, bu tür şeylerde. Hep başkalarında arıyoruz. Ben mesela önce bak dikkat ederseniz kendimde aradım. Yani kendimizde o tür bir şeyler var mı? Yani birtakım problemler varsa önce kendimizde, gözlemlersek daha iyi olur. Zaten dışarıdaki yani kendinizi daha iyi gözlemlerseniz dışarıdaki insanları da daha iyi gözlemlemiş, olursunuz. Bu arada Instagram'dan da, yayın yapıyoruz, bu arada. Eee, kuryelik tamam. Şöyle bir yorumlara da şöyle bir falan bir bakayım. Şöyle bir bakalım. Şuradan şeyi kestik. Eee, Instagram'ı kestik. Evet, genel anlamda, böyleydi, haberlerimiz. Tekrar hatırlatalım, yorum yapmayı, ve beğeni atmayı unutmazsanız, çok seviniriz. Bu arada şunu da altına ne olur yazın. Şimdi bu ara sıra diyorum ki hafta içi de mesela çarşambaları da bundan sonra yayın yapmayı düşünüyorum. Canlı yayınlar, bazen konuklar, alacağız, bazen tek başıma yayın yapacağım. Hafta içi mi, hafta sonu mu, gündüz mü, akşam mı, gece mi yayın yapsak hangisi daha etkili olur? Onları da yazarsanız ona göre kendime bir ayarlama daha çekeceğim. Cumartesi, işte, yapıyoruz yayın, 12'de. Günümüz de, gitmiş, oluyor. Onun için, bunu da, söylemiş olalım. Her zaman olduğu gibi efendim, sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalınız.